Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri hep birlikte ele almaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Milli Savunma Bakanlığımız gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli ifadeler kullandı. Gerek Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail hava savunma sistemleri, Suriye ve S-400'ün son durumları. Bileceğiniz üzere işte Ruslar geri istedi, S-400'leri verilecek, alınacak tartışmaları sürerken bu konulara dair çok önemli açıklamalarda bulundu MSB. İlk olarak Güney Kıbrıs Rum yönetimine dair açıklamalar yaptı MSB. Dedi ki, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberleri yakından takip ediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma gayretleri adadaki barış ve istikrarı zedeleyebilir denilmişti. Devamında da adadaki dengeleri bozmaya yönelik girişimler izlenmekte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için tedbirler alınmaktadır deniliyordu. Son olarak da S-400 hava savunma sistemleri envanterimizde olup duruşumuz değişmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır diye açıklamalarını sonlandırmıştı MSB. Özellikle de fark ettiniz mi bilmiyorum ama son bir haftadır Güney Kıbrıs Rum yönetimi dillerden düşmüyor. Devletin her kademesi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan da defalarca dile getirdi. MSB'de konunun takipçisi olduğunu bu şekilde bugün resmi açıklamayla duyurdu. Hemen devamında şimdi tabii biz diyoruz ya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'den Barak hava savunma sistemleri aldı diye. Dün gece mesela Yunan basınına şöyle bir göz gezdirdiğimde Rum televizyonlarında kıymetli dostlar, Güney Kıbrıs kesiminin neden hava savunma sistemi aldığı tartışılıyordu ve karşıma aynen şöyle bir sonuç çıktı. Rum basınına dün gece yansıyan iddialara göre Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin özellikle Bayraktar TB2 başta olmak üzere geliştirdiği insansız hava araçlarına karşı savunma amacıyla İsrail'den Barak MX hava savunma sistemi satın aldığını belirtti. Haberde ayrıca Barak MX hava savunma sistemi alınması özellikle gelişmiş bir insansız hava aracı sektörüne sahip olan ve ayrıca meşhur Bayraktar TB2 kullanan Türkiye'nin insansız hava araçları geliştirmesi nedeniyle kesinlikle gerekli görülüyor ifadelerine yer verilmişti. Aynen. Tam da o yüzdendir değil mi? Kıymetli dostlar, asıl sebebin bu olmadığını hepimiz zaten biliyoruz. Bayraktar TB2 sen Barak'la mı durduracaksın? Yani Bayraktar TB2 dediğiniz SİHA yani 2020 Karabağ Harekatı'ndan sonra çok ama çok değişti. Hani bir replik var ya, görmeyeli çok değişmişsin. TB2 çok değişti. TB2 şu an 40-50 bin fit aralığında gezen, artık sınıfına sığmayan, yani TB2'nin hangi sınıfta olduğunu bugün dünyada savunma sanayi uzmanları tartışıyor. Çünkü niye? Bir versiyonu vardı, dediler ki işte orta menzil. Son versiyonlara baktığımızda bizzat 40-50 bin fitleri rahatlıkla görüyor. Yani hava savunma sistemlerini 2020 yılında nasıl darmadağın ettiğini hepimiz biliyoruz. Pantsirler, Torlar, S-300'ler, S-400'ler bunları duman etti TB2. Bugüne geldiğimizde bambaşka bir TB2 var. Sen o TB2'yi durduramazsın. Geç o işi. Birini düşürürsün. 4 TB2 operasyona çıktığında 3'ü zaten senin kelleni alır. Barak marak bırak o işleri yani. Devamında asıl sebep radarlar. İsrail Türkiye'yi gözetleyecek. Bunu demiyorlar açık açık. Bize işte İsrail emretti. Ben buraya hava savunma sistemi satıyorum adı altında radar koyacağım, Türkiye'yi gözetleyeceğim dedi diyemiyorlar. Buradan işte yalandan TB2'ye karşı koyduk diyorlar. Bu da böyle biline. Hemen devamında tabii kıymetli dostlar, Yunanlar özellikle de aslında en büyük darbeyi İsrail'den yediler. Ama farkında değiller. Halen Güney Kıbrıs Rum yönetimi aracılığıyla İsrail'in isteklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Haberleri yok ki İsrail onları arkalarından vurdu. Hangi mevzudan mı bahsediyorum? Mavi vatan doktrinimiz vardı ya. İşte özellikle de İsrail'in son saldırıları, Katar saldırısından sonra özellikle de iyice artık Arap bloğu Türkiye'nin yanında yer almaya başladı. Mesela ilginçtir. 13 yıl sonra Mısır'la ortak deniz tatbikatı yapılacak. Bu haber sonrasında zaten Yunan basını yıkıldı. Yani manşetlere baktım. Çok gerçekten de beyninden vurulmuşa döndüler. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemlerde Hafter de kabul edecek Libya ile imzalanan deniz yetki anlaşmasını. Sonra sıra Mısır'a geliyor. Mısır bunların tarafındaydı ama İsrail, o hani çok güvendikleri İsrail var ya, Yunan ve Rumların, işte arkalarından böyle vurdu ve Mısır'ı kendi elleriyle Türkiye'nin kanadına itti. Önümüzdeki dönemlerde Hafter tarafı ve Mısır Türkiye'nin deniz yetki anlaşmalarını tanıyacak ve ortak anlaşmalar imzalanacak. Bunlar gerçek, hani uzak bir gün değil.
Çünkü niye? İsrail öyle yaptı. Yunanlılar, Rumlar, azıcık aklınız varsa o adamlara gerek adada gerekse de jeopolitik siyasetinizde hiçbir şekilde yer vermezsiniz. Ama sizde dış politika ne gezer, değil mi? Devamında. Şimdi kıymetli dostlar, hep birlikte bir Suudi Arabistan'a gideceğiz. Dün akşam saatlerinde kısa bir haber hepinizin karşısına çıktı ve gerçekten de o dediğimiz bir haberdi. İşte Arap Birliği toplandı, İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Pek bir karar çıkmadı. İşte kınandı İsrail sadece diye eleştirirken dün akşam saatlerinde belki de İsrail'in Doha saldırısından sonraki Arap ülkelerinin en keskin cevabı verilmiş oldu. Dün Suud Kral Selman, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le birlikte ortak savunma işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada çok dikkat çekici kısımlar vardı. Hani NATO'da bir 5. madde var ya, söz konusu Türkiye olunca asla uygulanmayacak ama başka ülkeler için geçerli olan, hani işte kim NATO üyesine saldırırsa o saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır. Hatırladınız değil mi? İşte Suudi Arabistan ve Pakistan dün aynen bu anlaşmanın benzerini imzaladı. Yani bundan sonraki dönemde Suudi Arabistan'a İsrail saldırdı mı? İsrail'in yapmış olduğu saldırı bizzat Pakistan devletini hedef almış sayılacaktı. Tabii bir görün, yani imzalanan anlaşma duyurulduktan sonra özellikle de başkent Riyad'da, Suudi Arabistan'da kutlamalar. Yani Araplar havalara havai fişekler mi atmadı dersiniz? Eğlenceler, konvoylar eksik olmadı. Bu neyin eğlencesiydi? Araplar aslında şunu biliyordu. Nükleer bir güç olan Pakistan eğer ki bizimle böyle bir anlaşma imzaladıysa bu vakitten sonra İsrail Katar'da olduğu gibi bize rahatlıkla saldıramazın müjdesiydi. Evet, bir yandan da gerçekten haklıydı. Araplar Pakistan söz konusu olduğunda İsrail'in ne kadar geri planda durduğunu da zaten bir önceki videomuzda sizlere bahsetmiştim. Dün tabii bu anlaşma duyurulduktan sonra bir yandan da ben telefonun başında gülümsedim. Neye gülümsedim biliyor musunuz? Geçmişe bir döndüm. Hep birlikte bir 2017 yılına gidelim mi? 2017 yılında hatırlanacağı üzere işte Suudi Arabistan, Mısır ve özellikle de Birleşik Arap Emirliği liderliğinde Katar'a bir siyasi tecrit, ambargo kampanyası başlatmıştı. Başta Suudlar. Daha sonrasında ne olmuştu? Katar Türkiye'den yardım istemiş ve artık günümüzdeki mevcut duruma ulaşılmıştı. Yani Katar'ı Türkiye kurtarmıştı. O dönemlerde kıymetli dostlar, Suudlara gitseniz, Suud krallara sorsanız İslam dünyasının en büyük lideri biziz derlerdi. Evet, böyle derlerdi. Burunlarından kıl tüy aldırmazlardı. Sebebi ne? Arkalarında sağlam bir Amerika var. Bugüne geldiğimizde aslında Suudi Arabistan Pakistan'la yapmış olduğu bu anlaşmayla birlikte Türkiye, Pakistan, Katar ittifakını da resmen kabul etmiş oldu. Yani bir nevi de Türkiye'nin İslam dünyasının lideri, ağabeyi olduğunu kabul etti. Pakistan'la anlaşma yapılıyor ama Pakistan zaten defalarca kez Şahbaz Şerif bile söyler yani İslam dünyasının en önemli lideri diye Cumhurbaşkanımıza, değil mi? Yani kendi bloğunda kendisi tek başına ayakta kalamadı Suudiler. Ya esip güllerlerdi. İslam bizden sorulur. En iyi ülke biziz. Ne oldu? Dediklerini hop yediler. Devamında şimdi şuna da geleceğim. Açık bir anlaşma. Pakistan nükleer güvenlik sun bize. Biz de sana para verelim dedi Suudiler. Baktığımız zaman win-win. Pakistan'ın paraya ihtiyacı var. Çin'e ödenecek tonla borç var. Alacağından değil de borçlar, harçlar var. Suudiler de bir şekilde güvenliğini sağlamış oldu. Ayrıca şuna da geleceğim. Pakistanlı kardeşlerimiz gözlerini dört açsınlar. Zaten Türkiye olarak sürecin her tarafındayız. Bize uzak bir süreç değil bu imzalanan anlaşma ama Suudiler öyledir ki yine bir geçmişe gidelim. 2015 yılına gidelim mesela. 2015 yılında işte Yemen'deki Husilere bunlar kendi aralarında bir koalisyon kurdular. Yine Araplar, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, işte Suudi Arabistan. Oraya işte koalisyon göndereceğiz. Yemen'deki Husilere karşı bir güç oluşturacağız. Pakistan'dan bunlar güç istedi, ordu istedi. Pakistan yok dedi, ben ordu göndermiyorum. Sonra bunlar ne yaptı biliyor musunuz Suudiler? O dönem tabii hava hoş, Batı ile ara çok iyi. Amerika, İsrail gelecek de bir gün bizi vuracak. İnanmazlardı. O gün bunlar açık Pakistan hükümetine biz sana bu kadar para verdik, çabuk öde, aksatma.
Sıkıştırmaya başladı Pakistan'ı. Pakistan bunun farkında. Yani geçmişte bunlar işlerine geldiği gibi davrandı. Bu vakitten sonra bükemedikleri bileği öptüler. İşlerine geldiği gibi davranıyorlardı. Biz de bundan sonra işimize geldiği gibi davranacağız. Yani Suudi beyefendiler zor günde piyasada yoklar ama kendileri zora düşünce hemen Pakistan diye koştur koştur böyle bir anlaşma imzaladılar. Ya. Pakistan her şeyin farkındadır. Şahbaz Şerif kendisi söyledi. Hatırlayın bir, Azerbaycan'da havalimanı açılışında Şahbaz Şerif Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İlham Aliyev ne dedi Şahbaz Şerif? Zor günlerinde kimin yanında olduğunu unutmayacaksın dedi. Biz de kimin yanımızda olduğunu biliyoruz dedi. Zor günde bunların hiçbiri piyasada yoktu. Hindistan Savaşı'na gidelim. Hindistan Savaşı esnasında kaç tane İslam ülkesinin adını duydunuz siz Hintli generallerden? Açık bir tane Hintli albay demedi mi? Türkiye'den gelen Asis Guard, Songar, insan hava aracı işte bizim askerlerimize operasyon yürütüyor. 250-300 insan hava aracı operasyon yapıyor demedi mi Türklere ait? Yani biz kardeşimize desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik. Hatta bazı Suudiler ileriye gidiyor diyor işte Pakistan'la Türklerle bile böyle bir anlaşması yok. İşte onlara yapılan saldırı bize yapılmıştır. Sen neden bahsediyorsun? Bizim böyle bir anlaşmaya gerek mi var? Biz zaten zor günde desteğimizi hiçbir zaman karşılıklı olarak birbirimizden esirgemeyiz. Sizin o anlaşmaları ne için yaptığınızı da çok iyi biliyoruz. O can korkusu var ya, o koltuk korkusu. Yani bundan dolayı geçiniz o işleri. Geçiniz. Şimdi birazcık da bu Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın sonuçlarını Türkiye açısından değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle değişik bir iddiada bulunacağım. Lütfen garipsemeyin, hemen açıklayacağım. Kıymetli dostlar, nükleer güç olsa bile bir ülkeye saldırmaktan artık şu günümüz dünyasında çekinmiyor. Hemen açıklamamı yapıyorum. Örnek veriyorum. Hindistan-Pakistan savaşı. İkisine nükleer güç vardı değil mi? Çatışmalar yaşanmadı mı? Jetler havalanmadı mı? Hava savunma sistemleri aktif edilmedi mi? Edildi değil mi? Ama kısaydı. Peki sormak istiyorum. Suudiler Pakistan'la böyle bir anlaşmayı kime karşı yaptı? Tabii ki de cevap basit. İsrail'e karşı. İsrail nükleer güç mü? Evet. Yani günümüz dünyasında iki farklı ülke savaşırken ikisi de nükleer güçse her türlü benim imaj savaşı olarak değerlendirdiğim durum yaşanıyor. İkisi de nükleer güç olacak değil mi? Örnek veriyorum, Suudilere saldırdı İsrail. Pakistan dedi ki hop bir saniye sen bana da saldırmış sayıldın. Değil mi? Eminim Pakistan yardıma koşar. Suudları pek bilemem ama kıymetli dostlar ne olacak biliyor musunuz? İkisi de nükleer güç olduğu için nükleer silahlar kullanılmayacak. Hemen imaj çatışması başlayacak. İşte bu imaj çatışmasında da devreye Türkiye giriyor. Girmek de zorunda. Çünkü niye? Bizim evet nükleer gücümüz yok ama günümüz dünyasında imaj çatışmaları 20 gün süren, 40 gün süren, aynı böyle Karabağ Harekatı'ndaki gibi günler süren, yani ay bile sürmeyen belki de bu çatışmalardaki işte 3 jet mi düştü, 4 hava savunma sistemi mi imha oldu? İşte bunların hepsi imaj çatışması. Yani bir taraf ne kadar fazla kayıp verirse dünya kamuoyunda ne kadar işte duydunuz mu Hintlilerin şu kadar uçağı düşmüş derse hop PR çalışmasını Pakistan kazanıyor. Hop işte biz gittik 2-3 haftada yüzlerce Esad zırhlısını etkisiz hale getirdik. Hemen imaj çalışmasını biz kazandık. Anladınız mı? Artık savaşlar böyle işliyor denkse. Bir tanesinde nükleer güç vardır, birinde yoktur, o zaman durum değişir. İmaj çatışmasında Türkiye zaten en önde gelen ülkelerden. Yani bundan dolayı nükleer güç kullanılamayacağından ötürü Arap devletleri zaten bundan sonraki vakit kendi savaşlarını yürütecekleri zaman Türk savunma sanayisini, Türk hava savunma sistemlerini, Türk milli muharip uçaklarını kendi ülkelerinde görmek isteyecekler. Evet, gerçekten de caydırıcı bu unsur olacaktır bu anlaşma. Boş bir anlaşma değil ama zaten Pakistan'la böyle bir anlaşmayı yapmak açık bir şekilde İslam bloğunda ben artık lider değilim. Tamam, liderimiz belli Türkiye, ben de sizin yanınızdayım demek oluyor. En azından benim anladıklarım bu şekilde. Türk savunma sanayisi asıl bundan sonra faydalanacak. Görün, bakın, hep birlikte gelişmeleri takip edeceğiz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.